Bayis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 23 Kasım Pazar Bülteni ile karşınızdayız. Nelerimiz var Pazar gününden? Kopenhag Brøndby mücadelesine değineceğiz. Daha sonrasında Dolmabahçe'ye gideceğiz. Beşiktaş-Samsunspor mücadelesinin detaylarına bakacağız. Son maçta ise güzel bir maç beklediğim Leipzig-Werder Bremen mücadelesini konuşacağız. Canlı tahtamız ve player tercihlerimiz her zaman olduğu gibi olacak. Skor etkinliğimizde videonun sonunda belirtmiş olduğumuz maçın doğru skorunu bilenleri bir hafta WhatsApp grubumuzda misafir edeceğiz. Hadi gelin ilk mücadelemiz olan Kopenhag Brøndby ile başlayalım. Parken'de bu yıl beklentileri karşılayamayan Kopenhag formda Brøndby'yi ağırlayacak. Baktığımız zaman bu ligde Danimarka'da makas aralığı çok düşük. Yani puanlar birbirine çok yakın. Midtjylland'ın 32 puanı var. Lider Brøndby 31 puanla. İkinci aynı puanla Aarhus 31 puanla üçüncü. Kopenhag ise 25 puanla dördüncü. Şimdi Kopenhag bu ligin her zaman bir noktada ağır abisi olmuştur. Son dönemde Midtjylland bir çıkış yapsa da Kopenhag her zaman aslında bu ligde üst sıralarda oynayan şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Hatta belki de en büyük adayıdır. Ama bu sene hem Avrupa hem lig biraz Kopenhag'ı yordu bence. Burada da önemli bir maç. Çünkü direkt rakibiyle oynayacaklar. Kopenhag 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken 29 gol attı. Kalesinde de 22 gol gördü. Brøndby cephesinde ise 15 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik, 4 mağlubiyetleri var. 29 gol atarken kalelerinde 15 gol gördüler. İç dış saha performanslarına baktığımızda Kopenhag Parken'de senelerdir. Parken her zaman zor bir deplasman olmuştur. Bu Şampiyonlar Ligi için bile geçerlidir ama bu yıl çok öyle denemez. 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. 12 gol attılar, 10 gol yediler. Brøndby'nin deplasman performansı ise oldukça dikkat çekici. 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyetleri var. 11 gol attılar, 4 gol yediler sadece. Şimdi maçın bir psikolojisini düşündüğümüzde Kopenhag 25 puanda, Brøndby 31 puanda. Liderlik basamağı zaten 31-32 puan. Kopenhag artık bu maçı kazanıp en azından direkt rakibini yenip kendini üst sıraya daha da yaklaştırmak isteyecektir. Ama bu baskıyla başladığı senaryoda Brøndby bir boşluk bulduğunda değerlendirebilen bir takım. Özellikle deplasmanlarda. Maçın gol periyotlarına baktığımızda genelde ikinci yarılarda daha çok gol çıkar maçlarda ama bu iki takım arasında hem oynanan maçlarda hem de mevcuttaki form durumlarındaki gol periyotlarında ilk yarı bize golü daha çok veriyor. Bu maçta benim ana tercihim bütün detayları ve analitik mantığı düşündüğümüzde ilk yarı 0.5 üstü yönünde olacak. İlk yarı 0.5 üstü bu maç özelinde iki dişli rakibi mücadelesinde idealdir diye düşünüyorum. Hadi gelin şimdi diğer maçımıza geçelim. Çok konuşulacak şey var Dolmabahçe'de. Beşiktaş Samsunspor'u ağırlayacak. Öncelikle bir Samsunspor cephesine bakalım. Beşiktaş'ta biraz daha detaya ineceğiz zaten. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, bir mağlubiyetleri var. 18 gol atarken kalelerinde 11 gol gördüler. Samsunspor'un oyununu ben çok beğeniyorum bu arada. Deplasmanlarda oynadığı 5 maçın üçünü kazanırken 2 tane beraberlik aldı. Namağlup devam ediyorlar. 10 gol atarken kalelerinde yalnızca 5 gol gördüler. Baktığımız zaman Samsunspor'un oyunu artık iyiden iyi oturdu. Belli bir kadrosu var, belli bir hücum varyasyonu var, belli bir defans mantığı var. O yüzden Samsunspor'un oyununu ben açıkçası çok beğeniyorum. Onun da altını çizeyim. Konferans liginde de şu anda firesiz devam ediyor. Beşiktaş cephesine baktığımızda ise şimdi bir Rafa Silva durumumuz var ortada. Yani Sergen Başkan'la çıkıyor, Sergen Hoca Başkan'la çıkıyor, bir açıklamalar yapıyor. İşte Rafa bir noktada aslında gemileri yakmış durumda. Beşiktaş'ı tamamen kafasında bitirmiş durumda görünüyor. İtmanlara bir geliyor, bir gelmiyor. Yani durum şeye döndü artık. Acaba Rafa Silva itmana gelecek mi? Yani bir futbolcu için bir takım bunu diyorsa artık o futbolcuyla bence yolların ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu çok net bir kısım. Yani Beşiktaş'tan büyük değil. Bence hiçbir futbolcu hiçbir takımdan büyük değil. Sadece onun bir parçası. İşin özünde maaşlı çalışan bir personelidir aslında. Yani oraya emek veren ve bunun karşılığını çok ciddi meblağlarla alan bir personelidir. O yüzden bence Beşiktaş bu çizgiyi çekemedi Rafa'ya. Çünkü şu andaki kadrosu Rafa'yı direkt olarak gözden çıkarabilecek bir kadro değil maalesef. Evet, iyi bir kadro yok mu? Var. Cengiz, Serni, Elbilal Ture, Tammy Abraham ama bir türlü oyun oturmadı. O yüzden bu sefer karşılarında da Dolmabahçe'de çok dişli bir rakip var bence. Burada ben Samsunspor'un bir gol atacağını minimum düşünüyorum ve Samsunspor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Toto videosunda zaten Samsunspor'un yenilmeyeceğini söylemiştim. Ama Samsun'un bir golünü çok net görüyorum. İddia.com üzerinde de iyi bir oranı var. Burada deplasman 0.5 üstüne alıp kaçmak bence bu maçtan en mantıklısı. Çok keyifli bir maçta beklemiyorum aslında.
Hadi gelin şimdi üçüncü mücadelemize geçelim. Orada neler konuşacağız bir ona bakalım. Pazardan son maçımızda Almanya'ya gideceğiz. Leipzig Werder Bremen mücadelesini konuşacağız. Leipzig şu anda Bayern Münih'in arkasında 10 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 20 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. 22 puanla ikinci sırada. Bremen cephesine baktığımızda ise 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 15 gol attılar. Kalelerinde de 18 gol gördüler. Dengeli bir Bremen var diyebiliriz. İç sahaya baktığımızda Leipzig 4'te 4'te gidiyor. 10 gol attılar rakip ağlara. Kalelerinde yalnızca 3 gol gördüler. Bremen'in deplasman performansına bir göz attığımızda ise 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldılar. O 8 gol atarken kalelerinde tam 11 gol gördüler. Şimdi bu maçta ne bekliyorum? Leipzig hem hücum anlamında çok açık oynuyor hem de defans anlamında çok açık oynuyor. Bremen evet bir form yakaladı. Özellikle baktığımız zaman son maçlarda son 5 maçtır yenilmeyen bir Bremen var ama Heidenheim'dan kendi deplasmanda 2 gol yediler. Çok formsuz olan Mainz'dan bir gol yediler ve bu maçlar beraberlikle bitti. Aslında Werder Bremen iç sahadaki 3 maçını kazansa da deplasmanlarda biraz daha tutuk bir Werder Bremen var diyebiliriz. Leipzig'in de iç saha performansını göz önüne aldığımızda ve artık kadro mantalitesi de oturmuş bir Leipzig olduğu için Ole Werner'le beraber son maçını da Hoffenheim'a 3-1 kaybetti milli aradan öncesinde. Yani hata şansı çok yok Leipzig'in. Ben burada Leipzig'in 2 gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstü bence günün kalelerinden, ideallerinden biridir diyelim. Hadi gelin şimdi canlı dağıtmamız ve player tercihlerimize bakalım. Bir de skor etkinliğimizde hangi mücadele var onun detayını inceleyelim. Canlı tahtamıza baktığımızda Betis Girona mücadelesinde Betis'in gol ve gollerini, Getafe Atletico Madrid mücadelesinde ortaya golleri, Fredrikstad Viking mücadelesinde ise Viking'in gol ve gollerini takip edeceğiz. Player'a baktığımızda Leipzig mücadelesinde Baumgartner'in, Midtjylland mücadelesinde ise Florentino Digi'nin ağları sarsmasını bekliyorum ben. Skor etkinliğimiz bugüne özel İtalya derbisi Inter Milan mücadelesi. Videoyu beğenip yorumlarda bu maçın skorunu doğru tahmin eden bir arkadaşımızı bir hafta WhatsApp grubumuzda ücretsiz olarak ağırlayacağız. WhatsApp'ta neler yapıyoruz çok kısa bahsedeyim. Günün teklisi, günün ikilisi kombine halinde paylaşılıyor. Ek olarak canlılar aynı şekilde maçlar başladığında değil. Zaten bizim canlılarımız daha öncesinde hazırlanmış oluyor. Analiz edilmiş oluyor. Biz sadece maçın başlamasını bekleyip doğru analizi almayı bekliyoruz. Siz de WhatsApp grubuna katılmak için 543 417 75 30 sol alt köşedeki numaradan bilgi ve destek alabilirsiniz. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Linke tıklayarak da direkt WhatsApp sohbetine ulaşabilirsiniz diyelim. Her gün saat 4'te analizle her çarşamba Spor Toto'yla yeni etkinliğimiz olan cumartesi ve pazar günleri tekli maçları değerlendirdiğimiz senin maçında da cumartesi 11 ve pazar 11 olmak üzere iki video ile karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Mayıs'ta kazandığımız günlerde görüşmek dileğiyle yarın saat 4'te tekrardan burada buluşuruz diyelim. Kendinize çok iyi bakın.